Yeni videodan herkese selam dostlar. Iğdır Soykırım Müzesi ve Anıtı'na gelmiş bulunmaktayız. Burası Nahçıvan yolu üzerinde. Burası 1915-1920 arasında Ermenilerin buradaki Türklere yaşattığı katliamı simgeleyen bir anıt arkadaşlar. Şehit olan Türkler için yapılmış bir anıt burası arkadaşlar. Dışarıdan bakınca 3 tane gözüküyor ama içeriden bakınca 5 tane kılıç şeklinde gözüküyor. Evet, bu taraftan da bakınca şu an 3 tane gözüküyor. Ama arka taraflarda da var. Toplam 5 tane kılıcı simgeliyor. Bu 5 tane kılıcın anlamı ne peki? Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Burası Türkiye'nin en yüksek anıtı. Burası Selçuklu geleneklerine göre yapılmış ve kılıçlar yukarıda birleşiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kubbe şeklini alıyor arkadaşlar. Yukarıda birleşerek. Yani Selçuklu türbelerini anımsamaktadır arkadaşlar. Selçuklu'yu anımsatıyor. Burası Türkiye'nin en yüksek anıtı arkadaşlar. Burası 1915-1920 yıllarında Ermeni halk tarafından Türklere karşı oluşan saldırıyı simgeler nitelikte oluşturulmuş bir anıt arkadaşlar burası. Buranın konumu biraz daha böyle şehrin dışında kalıyor. Devlet Hastanesi'nin, Iğdır Devlet Hastanesi'nin hemen dibinde kalıyor. Bu yol ileriye doğru artık Nahçıvan'a doğru gidiyor. Yani buraya kadar gelince bunu da görmek istedik arkadaşlar. Buradaki gerçekten hani Ermenistan'da Ermeni soykırımı videom vardı ya. Onların yapay olan, sözde Ermenistan soykırımını anlatan anıtları vardı. Burası gerçek soykırımın yapıldığı yer arkadaşlar. Burası gerçekten Türklere soykırımın yapıldığı yer. Ve Ermenistan halkı bunu kabul etmiyor. Burada araya giriyorum arkadaşlar. Ne yazık ki anıtın devamını kaydetmemişim ya da bilgisayara aktarırken silmiş olabilirim. Ondan dolayı size bu şekilde aktarıyor olacağım. Anıt 5 kılıçtan oluşuyor demiştik ya. Kabzaların dış yüzeylerindeki her kılıçta birer askeri figür vardır. Her kılıç kabzasında bir tarihi devrin askeri tasvir edilmiştir. Bunlar sırasıyla Hun, Göktürk, Selçuk, Osmanlı ve Türk askerleridir. Anıtın temeli 1 Ağustos 1997 tarihinde Iğdır valisi Şemsettin Uzun tarafından atılmıştır. Anıt külliyesinin çevre duvarları ahlat taşından örülmüş ve duvarları üzeri dövme demirlerle süslenmiştir. Müzenin kapı, pencere ve dolapları kestane ağacından hazırlanmıştır. Kılıçlar İtalya'dan alınmış, Bianco Maris adı ile tanınan Boz Çin graniti ile kaplanmıştır. Iğdır'da bulunan İngiliz gazetesi muhabirinin Ermenilerin ne şekilde ifal ve ifsat ettiğine dair Erzurum vilayetinden alınan tahrinin sadret takvimi diyor. O dönemi anlatan eserler arkadaşlar. Iğdır civarındaki Balıklı Göl'ün kuzeydoğusunda Müslümanlara Müskün Yukarı Katırlı, Aşağı Katırlı, Gül Ahmet ve Tavus Karyerleri ahalisinin Ermeniler tarafından katledilerek mallarının yağmalanması arkadaşlar. Bakın. Belgelerle arkadaşlar. Sözde Ermeni soykırımı diyorlar ya, belgesiz bir şekilde. Bakın bizim belgelerimiz. Iğdır ve Nahçıvan'da Ermenilerin vahşice hareket ederek Müslüman halka zulmettikleri, genç olanları bilinmeyen semtlere sevk ettikleri ve evlerini de yağma ettiklerine dair yazışmalar. Bunların hepsi gerçek arkadaşlar. 1915 ve
1920 tarihleri arasında. Bunlar da gazete küpürleri. Nereden? Bir izleyelim ya. Ya Belkan, ya Belfez, ya Heydar. Ya Alimullah, ya Alimullah, ya Belfez, ya Heydar, Heydar, ya Alimullah, ya Alimullah, Heydar, Heydar, ben ana Hüseyin'e kurban, Heydar, Heydar, Ağlama Zeynep, Zeynep. Düşmüşem çölde, hasretin yâre. Gitti o yâr, elimde çare. Katil oturdu o sine üstüne, vurdu hançeri arşa üst üste. Yalvarırım susuz öldürme, gel beni öldür. Sonsuz tane biz. Arkadaşlar söyleyeceklerim farklı olabilir. Yani bilmediğim için, çok fazla araştırma da yapmadığım için gördüğümü sadece aktarıyorum. Ondan dolayı farklı bir şey olursa yoruma düzelterek yazabilirsiniz. Şu an biz Iğdır'dayız. Iğdır ve Kars, yani ağırlıklı olarak Iğdır'da Şiiler daha çok var. Azeri kökenli, İran kökenli ve bunlar Hazreti Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin'e daha çok inanıyorlar. Aşure günü, Muharrem ayı bizde normal aşure yapılır, dağıtılır ya hani komşularda.
Burada da arkadaşlar Matem Günü olarak geçiyor. Matem Günü'nde de ne oluyor? Kendilerine vuruyorlar. İşte kafalarına kılıçlarla vuruyorlar. Zaten hani onların simgesi kılıçtır. Kafalarına vuruyorlar ve bugün vurdukları o iz, kanayan iz yarın sabah kalktıklarında kalmıyormuş. Bu garip bir olay arkadaşlar bize göre. Az önce de görüntülerden izleyeceğiniz üzere hemen burada kaldığımız otelin karşısında bir cami var. Caminin altında biraz böyle matemi yaşatmaya çalışıyorlardı. Daha henüz tam başlamamış. Biz yarın ayrılacağız. Ucundan böyle görme fırsatı yakaladık. Gördüğümüz kadarıyla işte kendilerine böyle vuruyorlar. İşte Hazreti Hüseyin peygamberimizin torunu Yezid ordusu tarafından öldürüldüğü günmüş. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılırmış. Şii inancına göre aşire gününde diğer İslam mezheplerinin atfettiği önemin dışında bir önem verilir. İnanca göre Şiilikte önemli bir figür olan Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin Kerbela'da Muharrem ayının 10. günü öldürülmüş. Muharrem ve Sefer aylarını matem ayları olarak kabul ederlermiş arkadaşlar. 2 ay boyunca düğün benzeri ve eğlenceler yapılmazmış. Matem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek mersiyeler okunurmuş. Az önce dinlediğiniz ve izlediğiniz mersiye oluyormuş. Taziye günleri oluyor şu an. İhsan yemekleri veriliyormuş arkadaşlar. Bazıları için her ayın 10. günü aşuradır. Hatta aşura. Biz aşure deriz, onlar aşura diyormuş. Aşura diyorlarmış. Muharrem ayında işlenen Hüseyin cinayetinden sonra tutulan geleneksel yasın diğer adı olarak yerleşmiştir günümüzde. Türkiye'deki en büyük anma merasimleri İstanbul Halkalı'da düzenleniyor. Bu tören Aşure gününün en iyi şekilde anlatılması yönünden UNESCO tarafından en iyi aşure merasimi seçilmiş. Anadolu'da çeşitli hububatlardan pişirilen aşure, Nuh tufanı ile ilgili bir rivayet dolayısıyla yapılır diyor. Rivayete göre gemidekilerin yiyeceklerin tufan boyunca bitmiş, erzak çuvallarının dibinden kalan az miktardaki yiyecekler de tek bir kazan içerisine birleştirerek yemek yapıp yenirmiş. Hani aşurelerde evinde ne varsa konulur ya, o hesap. Ama burada çok Biz de aynı anlatmıyor. yapıyoruz onu zaten. Alevilerde diyor arkadaşlar Hüseyin'in Kerbela'daki acısı başta olmak üzere 12 imamların acılarını anmak ve anlatmak için Muharrem matemi tutulur. Muharrem mateminin amacı bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerini ve Alevi öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürmezler. Kurban kesmez ve et yemezlermiş. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmezmiş. Dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak matem orucunun temel ilkesiymiş. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmaktır. Kerbela katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem'in matemi aşure geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından aşure günü yapılır. Bu biraz da Alevilere göre, yani buradaki biraz daha Şiilik mezhebi üzerinden gidiyor. Esas yeri İran. İran'da şu an başlamış zaten. Burada da işte birkaç gün sonra asıl o gösterişler, yürüyüşler olacak. Biz onlara da görmek istedik ama onlara yetişemeyeceğiz artık. Bu şekilde anlatacaklarım. Azıcık da olsa ucundan gördük, deneyimledik. Çok fazla bilgi sahibi değiliz. Artık bir dahaki sene ayın kaçına denk geliyorsa ona göre gelir. Canlı bir şekilde o anlara tanıklık ederiz.